Kariyer Hikayelerinin ikinci bölümünde bugünkü konuğumuz Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eliz Avcı. Eliz hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Eliz aynı zamanda benim eski komşum ve yakın bir arkadaşım. Bugün onunla hem kendi bölümü hem kendi kariyer basamakları, e, bu zamana kadar ne yaptı ve ne yapacağı ile ilgili birçok şeyi konuşacağız. Hı hı. Ben direkt şuradan başlamak istiyorum Eliz. Üniversite süreci nasıl gelişti? Okul tercihin nasıl gelişti? Hı hı. Tam burs aldın, öyle nasıl girdin? Bunları bir anlatabilir misin? Tabii ki aslında ben 2 kere üniversite sınavına hazırlandım. Hı. İlk hazırlandığımda istediğim puanı alamadım. Daha sonra tabii mezun senesi geçirdim. Birçok insan için zor olacak o sene. Benim şansıma benim için oldukça zevkli bir seneydi. Sadece derslerime odaklandığım bir seneydi ve senenin sonunda 25 bin içinde olmuştum. Tabii devlet okulları da özel okullarda aynı zamanda olabiliyordu. Fakat özel okul tercih etmemin birçok sebebi vardı. Özellikle Yaşar Üniversitesi'nin. Ben İzmir'de okuyup büyüyen bir çocuktum. Bir ergendim. Ve İzmir'den çıkmak istemedim. En büyük motivasyonum buydu. Onun dışında Yaşar Üniversitesi'nin kadrosunu çok beğenmiştim. Bilgisayar psikoloji alanı benim çok ilgimi çeken bir alandı. Zaten bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Ve bu kadro da çok iyiydi. Yaşar Üniversitesi'nin çok fazla yurt dışı imkanı vardı. Aldığım puan tam burs almama yetiyordu. Evime de çok uzak değildi açıkçası. Bu akademik kadroyu, yurt dışı imkanlarını değerlendirmek istedim. Tabii arkadaşlarımdan öğütler de aldım o noktada, okuyan arkadaşlarımdan. Derken Yaşar Üniversitesi öğrencisi olmuş oldum. Bir de İzmir'den kolay kolay vazgeçilmez zaten. Hani biz bir Evet, İstanbul'a gittik, geldik, harap olduk. O yüzden gerçekten öyle. bence çok da mantıklı bir karar. İzmir'i bilen İzmir'den kolay vazgeçemez. Peki sen de aynı benim ve birçok yaşıtımız, akranımız gibi korona sürecine denk geldin o sırada. Ki Evet. biz seninle o zaman komşuyduk. Hı hı. Ve ben biliyorum ki sen o zamanlar bile çok aktif bir insandın, aktif bir öğrenciydin. Ve bence o zaman da çok iyi değerlendirdin. Bunu nasıl başardın? Nasıl geçti senin için korona? Korona hepimiz gibi olduğu gibi benim için de zor bir süreçle başladı. Üniversiteye ilk başladığım yılda hazırlık okuyordum o süreçte. İkinci döneme geçer geçmez tabii bir Covid patladı ki hepimizi vurdu. Hepimizin belli kayıpları oldu. Fakat ben biraz daha böyle krizi fırsata çevirmek istiyordum. Sosyal Bağ Vakfı'nı belki duymuşsunuzdur bir noktada. O e-gönüllülük süreci başlattı o dönemde ve onlar da ne yapacağını bilemez bir dönemdeydi. Gönüllülerle beraber hareket etmek istediler. Ben de onlara aslında hem yardım etmek hem kendi gönüllü vicdanımı rahatlatmak hem de boş durmak istemediğim Çok iyi. için gönüllü olarak başvurdum. Ve orada işte çocuklarla beraber online süreçte birçok atölye düzenledik, çocukla iletişim eğitimleri düzenledik, birçok gönüllü alımı yaptık ve çok güzel işler başardık. Hala daha kalbimin bir noktası Sosyal Ben Hı. Vakfı'ndadır. Kurucusuyla beraber yine sosyal bir girişim kurduk. Ben orada Gençlik Kooperatifiydi adı. Bir süre bulundum. İç iletişim ve sosyal medya sorumlularından biriydim. O da çok güzel bir alandı. Oradan kendi girişimlerini kuran birçok arkadaşım oldu. E, Böyle geçti aslında benim korona sürecim. Covid e, benim için gayet de krizi fırsatı nasıl çevireceğimi gösteren bir dönem oldu. Çok iyi. Çok iyi ve ben şunu da biliyorum. Sen o dönem benim hatırladığım kadarıyla İzmir depremi olduğunda da zaten sahada aktif çalışmıştın Hı o hı. çalışma arkadaşlarınla. Evet, Bu büyük Hatay depreminden sonra da zaten başka çalışmalar yaptın onun için. Yani evet. kitap gibi veya Hı başka hı. şeyler gibi. Ona da zaten sonra değineceğiz. Hı hı. Peki mesela Sosyal Ben gibi veya farklı. Şimdi bu süreçte belki yaptığın birçok staj var, Hı hı. iş var, proje var. Bunlardan senin için en önemlileri neydi veya en çok ne kattı bunlar sana? Hı hı. Şimdi şöyle ki psikoloji derya deniz bir alan. Yani psikoloji okurken o kadar çok şey okuyorsun ki aynı anda, o kadar çok şey Hı. deneyimleyip görüyorsun ki sadece bunları deneyimleyip görmen yetmiyor. Dokunmak istiyorsun, oradan oraya koşmak istiyorsun. En önemlisi diye hiçbir zaman bir şey yoktu. Hepsi benim için çok çok değerliydi. Ve hiçbir zaman doymadım. Hı. Psikoloji okuyan bir öğrenci kolayına da doymuyor açıkçası. İşte liseli öğrencilerle de çalışabildim. İkinci sınıfta Efsa'nın Mind to Mind projesinde. Genç Psikologlar Meclisi adı altında bir kuruluşta yer aldım. Onun İzmir liderliğini yaptım. Sonra Türkiye koordinatörlüğünü yaptım yapılanmaların. Dediğim gibi Sosyal Ben Vakfı'nda 2 sene bulundum. Oradan çıktım. İkinci sınıfın sonunda 3 farklı staj yapma imkanım oldu. Haftanın ikişer günü, bazen üçer günü.
Bir günde de özel eğitim merkezine gittim otizmli çocukları görmek amacıyla. Çünkü özel eğitim de çok böyle dokunmak istediğim bir alandı. Özellikle otizmli çocuklar için. Tabi bunların hepsini deneyimleyince biraz daha yolunu çizmen için sana olanaklar açılmış oluyor. Çünkü giriyorsun ve her yer insan davranışı ve bir insan davranışı bilimi için çalışabileceğin yüzlerce farklı alan var ama Türkiye'nin şartları da biraz kısıtlı. Ne yapabileceğini görmen için sahada olman, deneyimlemen, tatman gerekiyor. Birinci sınıfın sonunda bir ajansta çalıştım mesela, reklam ajansında. Orada da şeyi görmek istedim, işte pazarlama psikolojisi nasıl işliyor. Bir yanım sosyal medyaya da çok ilgiliydi. İşte raporlar yazdık, insanlar hangi saatler içerisinde sosyal medyaya girmeye daha eğilimli, hangi günler daha çok giriyor, neler tüketiyor, hızlı tüketim dönemindeyiz. Kaliteli içerikler ne kadar gidiyor, hangi markalar vesaire gibi. Bununla ilgili daha konuşacağımız için biraz burada duruyorum. Ya bence bu çok sen bir şey. Yani çok fazla şey yaptın ve gerçekten bu konuda bence üniversite zamanını en iyi değerlendirenlerden birisin benim tanıdığım kadarıyla. Yani ben mesela senin kadar dolu geçirmedim yani. Ve bu konuda da harbiden bir hayranlık besliyorum sana. Gerçekten helal olsun. Ve belki de aslında bu kadar çok şeyi böylesine bir zamanda yapmış olman, söylediğin gibi bir bakış açısı, bir tecrübe e, kazandırdı sana. Ve bütün bunlardan aldıklarınla mesela kendini nasıl yönelttin? Yani işte mesela sosyal medya, mesela işte kitap yazmak. Bunların seni nasıl etkilediğini düşünüyorsun? Yani kariyer adımların konusunda, bundan sonra atacağın adımlar konusunda. Çünkü hem kendi alanınla alakalı hem ondan birazcık daha uzakta farklı şeyler yapıyorsun, deniyorsun. Evet. Sence bunlar seni nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle, dediğim gibi hele ki böyle okumayı seven, araştırmayı seven, sahaya değinmeyi seven bir öğrenciysen izleyen kişi olarak hiçbir zaman diyemeyeceksin ki ya burası okey, ya ben burada biraz takılayım. Olmuyor. Yani birçok şey böyle seni dürtüyor. Hadi bunu da yapalım, bunu da yapalım diye. Aslında bu deprem süreci de beni tetikleyen noktalardan biriydi. Biraz kitabın öyküsünden bahsedecek olursam. Önce onunla ilgili küçük bir bilgi vereyim. Hem de ufaktan bir reklamım olsun burada. Hepimiz Öyküler adlı bir kitap yazdık. Bölüm Başkanı, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Oya Mortan Sevi ile beraber. Kendisi bana bu konuda çok destek oldu. Tabii deprem olduktan hemen sonra hepimiz ne yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Hepimiz bir yardım etme düşüncesindeydik. Ben dedik ki Eliz, biraz bir duralım. Duralım ve düşünelim. Nasıl fayda sağlayabiliriz biz? Hani psikoloji açısından sahada çok fazla psikolog vardı. O an o açıdan bir şey yapamazdık. Ve ben çocuklara dokunmak istedim. Benim tutkum çocuklar açıkçası. Ve işte gelişim alanında bir psikolog olmak istedim. Belki sahada çalışan, belki akademisyen olarak. Bir kitap yazmaya başladık. Aslında bu bir çeviriden doğdu. Bir rahatlama şeyinin çevirisinden, metninin çevirisinden doğdu. Bir baktık öykü yazmışız. Bir baktık 4 öykü olmuş. Onu PDF haline getirdik. Ve tasarımlarını ben yaptım. Tamamen amatör işiydi. Illustrator'dan bildiğim 2-3 hamleyle bir kapak tasarlandı ona. Daha sonra okul dedi buna bir ödenek çıkartalım, kitap yapalım. Bir baktık o amatör dediğimiz tüm her şey bir basılı bir halde ve o öyle kalmış ve biz onu düzeltmek istemedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız bir noktaydı ve amatör olmasıydı zaten özel olan şey. Ben 3. sınıf öğrencisiydim ve hocam çok yoğundu o dönemde. Ama bizim için çok özeldi. Onu deprem bölgesine gönderdik. Kliniklere verdik. Bazen aile dostlarımıza verdik. Çocukların 7 yaştan sonra özellikle kullanımına uygun bir kitap olarak geliştirildi. Depremi, paylaşmayı, ölümü, umudu anlatan 4 öykü yazdık. Tabi bunları yazarken yeri geldi ağladık. Ama bizim için gerçekten çok değerli o kitap. Benim için de şeydi, ileride böyle çok başarısız da olsam, geriye dönüp baktığımda ya bunu yaptık ve belki de kaç çocuğa dokunduk, anlattık diyebilmek de en büyük tutkum. Keza da öyle oldu. Geri dönüşleri alıyoruz. Bunu izleyenlerden eğer böyle ihtiyacı olan varsa sahada çocuklar ulaştırmak çok isteriz. Hala da elimizde kitaplarımız mevcut. Onun dışında tabii bu kitap olduktan sonra insan bir kere dokundum mu durmak istemiyor. Araştırdım mı durmak istemiyor yine.
Yine depremle ilgili başka bir şey yapmak istedik. Bir arkadaşımla beraber bir proje yapmaya başladık tez mantığında. Ve bu projede de depremden etkilenen üniversite öğrencileri üzerine 4 farklı alanda araştırma yapmaya başladık. Şu an onun yazım aşamasındayız. Çok bilgi veremiyorum o yüzden. Bu da böyle bir süreç. Ya geriye dönüp baktığında mesela aslında başarı, başarısızlık, kariyer vesaire bunları hep bir kenara koyman gerekiyor bir yerden sonra insani açıdan. Hı hı. Bence en güzel şey değil mi ya hani doğru olanı yaptım diyebilmek. O gün sen kendi sahip olduğun e, imkanlar veya hocalarınla Hı veya hı. kalifikasyonunla yani bir psikoloji öğrencisisin. Yani yapabileceğin belki de en güzel, en doğru şey yapmışsın. Ve bunun inanılmaz bence bir manevi tatmini vardır. Ve hani o sorumluluğumu yaptım rahatlığı vardır. Eminim çok kişiye dokunmuşsunuzdur. Gerçekten tebrikler yani. Teşekkür ederiz. Peki em, bu bütün şeyler çok farklı alanlara dokunuyor. Mesela işin içerisinde çocuk psikolojisi var Hı hı. ve depremden etkilenenlere yardım etmek var. Onun haricinde başka projelerim var. Mesela sosyal benler var. Hı hı. Şu anda mesela hali hazırda çalışıyor olduğun iş var. Mesela birazcık da şeyden bahset. Sosyal medya, reklam, Hı hı. şu anki okul haricinde yaptığın iş. Şöyle ki aslında okurken çalışmak ne kadar doğru bir karar, kimin ne kadar ihtiyacı var bunu bilemem. Ama ben böyle hep böyle kıpır kıpır bir insandım okurken. Yani onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım. Ve o staj yaptığım alandaki eski patronum da bana ya Eli sosyal medya yöneticisine ihtiyacımız var. Düşünmek ister misin dediğinde ben düşünmek istemiyorum diye bir cevap mümkün değildi benim için. Ve düşündüm. Dedim ki ben bunu yapabilirim. Gerçekten güvendiğim insanlardı ve yönettiğim sosyal medyalarda böyle güçlü sosyal medyalardı. Gerçekten emek vermem gereken, öğrenmem gereken bir alandı. Çok hızlı büyüyor sosyal medya. Çok hızlı tüketiliyor ve çok hızlı gelişiyor. Durmadan algoritmalar değişiyor, içerikler değişiyor ve ben en son 3 yıl önce maruz kalmıştım Hmm. çalışma alanında o açıdan görmeye ve girdiğimde her şey gerçekten değişmişti. Bir yandan bitirmem gereken bir okulum, yaptığım bir projem, bulunduğum gönüllülük işleri ve bu iş gelince tabii böyle sudan çıkmış akbalık oldum yani. Ee, tabii alıştım. Şu anda psikolojiyle birleştiği noktayı söyleyecek olursam da pazarlama çok büyük bir aslında bir noktada psikolojisine dokunmak insanın. Bu online pazarlama olsun, birebir pazarlama olsun fark etmez. Reklam dediğimiz şey insanın algısıyla oynamak ve algıyı değiştirmek, görmek istediğini göstermek. O marketteki dizilimler bile, işte girdiğindeki o ekmek kokusu bile aslında tamamen pazarlama Bu yöntemi. anlamda bir soru sormak istiyorum mesela. Tabii. Şimdi çok ünlü bir şey vardır. Reklamcılıkla alakalı Hı hı. bir dönüm noktası olduğu iddia edilen bir Marlboro reklamı vardır mesela. Evet. Hı hı. Hani şu görülüyor. Eskiden satılmak istenen, pazarlanmak istenen ürünün Hı hı. özellikleri ve bunun sana ne kattığı veya rakiplerinden neden daha iyi olduğu üzerine bir pazarlama stratejisi varken Hı hı. bu reklamdan sonra hep şey denir mesela. Artık hissiyat satılmaya başlandı. Prestij satılmaya başlandı. Yani çoğu reklamda şunu görüyoruz. Bir araba firması eğer lüksse özellikle Hı hı. ya işte şöyle koltuk, böyle motor falan demek yerine e, bize o şeyi satıyor. Mesela lüksiyeti ve o bence prestiji satıyor. Rahatlığı Parfüme satıyor. Hı bakıyorsun hı. bir kadınla bir erkek dans eden şöyle kokar demiyor sana. Şu kadar kalıcıdır demiyor. Evet. Ama oradaki o e, iki kişinin arasındaki çekimi pazarlıyor sana Hı hı. belki. E, Bunu mesela reklamcılık anlamında veya sosyal medyada nasıl kullanıyorsunuz şu anda? Aslında yine aynı şekilde e, insanların duygularıyla e, biraz da oynamak oluyor bu noktada. Tam olarak oynamak da değil ama onun gittiği yöne doğru yönelmek. İnanılmaz hızlı tüketiyoruz ve inanılmaz hızlı kaydırıyoruz o reel'ları, o fotoğrafları, içerikleri, o işte ilgimizi çekmeyen story'lere tık geçiyoruz Evet. mesela hani bir tık kaydırmamıza bakıyor. Aynı şekilde insanlara biz sloganlar veriyoruz bu sefer. Hı. Çok fazla okumayı sevmiyoruz. Hem milletçek bunu çok sevmiyoruz hem öyle bir zamanımız da yok. Otobüste giderken sosyal medyaya bakıyoruz. Okursak midemiz bulanır. Ya da eve çok yorgun gelmişiz zaten. Bir Instagram'da gezeyim diyoruz. Kim açıp bu açıklamaları okuyor ki? Hı hı. Slogan ilgimizi çekerse giriyoruz bakıyoruz. Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Birkaç kelime kısa ve hemen o kişinin
ilgi alanlarını bir nevi hani triggerlamak, hani Tabii. bir tetiklemek aslında bu. İhtiyacı olan şeyi vermek, görmek istediğini göstermek. Hangi yaş aralığında çalışıyorsun? Ne tür insanlara hitap ediyorsun? Hangi statü, hangi prestij? Bunların hepsini düşünerek bir içerik oluşturuyoruz. Bunları düşünerek bir tasarım oluşturuyoruz. Bu verdiğim şeyler de büyük ipuçları bu arada. Geçen gün bir arkadaşımlaydım. Adı Ege, ona da buradan selam olsun. O da böyle şu anda reklam ve veriler üzerine çok ilgili ve bunun çok büyük bir pazar olduğunu söyledi bana. Yani sosyal medya şirketleri tarafından, özel şirketler tarafından böyle çok ciddi paraların harcandığı. Orada bir de şey olayı var değil mi? Reklamı vereceğin kitlenin ilgi alanlarına ulaşabilmek için kullanılan algoritmalar var galiba. Yani onları kullanarak aslında her bir kitleye daha farklı içerikler üretiliyor veya ona göre bir reklam veriliyor değil mi? Evet, işte bu yüzden de aslında psikoloji dönemi de burada başlıyor. Gelişimin her aşamasında sevdiğimiz şeyler değişiyor, tüketme hızımız değişiyor, yıllar değişiyor. Ve sen o an atıyorum 40 yaşındayken bir sosyal medya yönetiyorsan ve bunu 15 yaşındaki insanların tüketmesini istiyorsan sen 15 yaşındaki kişinin nasıl düşündüğünü düşünmen gerekiyor. Nasıl davrandığını düşünmen gerekiyor. Kendini 15 yaşındaki kişinin yerine koyup o Instagram'da gezmen gerekiyor. Ve buna göre üretmen gerekiyor. Buna göre reklam vermen gerekiyor. Bunu yapamadığın noktada zaten biraz da başarısız oluyorsun ve öne çıkamıyorsun aslında. Anladım. Anladım. Yani bence özellikle bu en son bağdaşlaştırma yapman bir şekilde aslında iki sektörün de nasıl birbiriyle alakalı olduğunu gösteriyor. Aslında geçen gün seninle konuştuğumuz konu, yani psikoloji her şeyin içinde var. Her O şey. yüzden bence hani bunu okumak ve bununla ilgili çok ciddi zamanlar geçirip ciddi insanların yanında bir şeyler öğrenmek, eminim ki hayatın her yerinde sana çeşitli bakış açıları veya ya aslında evet burada olan şey aslında şu teori diye bilmeni sağlıyordur. Ve bu bence çok büyük bir zenginlik, yani bilgi zenginliği. O yüzden Evet. psikolojinin olmadığı bir şey yok. Hani mutlaka pazarlama psikolojisi, işte geçen konuştuk, spor psikolojisi, o psikolojisi, bu psikolojisi. Yani eminim ki bunu doğru kullandığında çok değişik sonuçlar elde edilir. Evet, durmadan satacak bir bilgim var yani Değil en mi? basitinden Evet, en evet, evet. basitinden her konuda bir şey satabilirsin. Kesinlikle. Yani abi niye bu renk kullanmışlar? Abi açıklayayım hani falan böyle direkt atlayıveriyorsun. Niye bu küçük masa mesela hani kafede oturuyorsun. Abi niye bu kadar küçük yapmışlar ya bu masayı söyleniyor. Hemen oturup açıklamaya başlıyorsun falan. Yani bunları bilmek tabii hem kendini Hı tatmin hı. etmiş oluyor hem de çalışmak istediğin alana özelleşmeni de Hı hı. sağlıyor. Sen hangi bilgiyi öğrenmek istiyorsan, hangi şey senin daha çok ilgini çekiyorsa bir bakıyorsun o yolda Evet. ilerliyorsun zaten. Oraya Zaman geçtikçe, spesifikleşiyorsun. evet, zaman geçtikçe bir bakıyorsun onlardan okuyorsun. İşte ödevini yapmak için son güne bırakmıyorsun mesela hani o alanı falan. Ee, Yani herkesin farklı oluyor ve ille de bir şeyde özelleşmeyebiliyorsun bazen. Birçok alan ilgini çekebiliyor psikolojide. Yani benim olduğum gibi şu anda. Hı Bir hı. araştırma kafamda var. Ege Üniversitesi Bilişsel Gelişim Laboratuvarı'nda yaptığım bir staj da var. Buradan onlara selamım olsun. Orada da sosyal medya yönetiyorum bir noktada. Onu da oradan birleştirdim ama araştırmalarda da yer alıyorum. Ya Peki tam bu özelleşmek noktada bir şey sorabilir miyim? tabii Bak ki. tam bu noktada bence önemli. Şimdi bunların her biri aslında senin kariyer adımlarınla alakalı bir şey, Hı değil mi? hı. Ve bu noktada aslında sen işte birçok farklı adımı görmüş ve aslında bunlardan aldığın tecrübeleri harmanlayıp Hı hı. bundan sonraki hayatını belki ona göre dizayn edeceksin. Hı hı. Şu an sıfır olan bir öğrenci düşünelim. Hatta üniversite sınavına hazırlanıyor olsun. Hı hı. Ve psikoloji istiyor. Hı hı. Girdi. Sence ne yapmalı? Yani senin tecrüben konusunda tabii ki herkesin farklı bir bakış açısı vardır ama senin yaşadıklarından sonra mesela ya şu noktaları şu an biliyor olsaydım, pardon, o zaman biliyor olsaydım şu an bildiklerimi, bazı şeyleri daha iyi yapardım dediğin neler var? Ya çekinmezdim ya. Hı. Hazırlığın ilk başındayken işte daha Covid olmadan önce çekingen bir insandım ben. Çok böyle konuşma becerilerimin iyi olmadığını düşünüyordum. Biraz daha utangaç bir kızdım. Şunu söylemek isterim ki başarısızlık diye bir şey yok psikolojide. Yani sen üye olarak başladınsa eğer, lider olarak başvurmuşsundur, iyi olmuşsundur. Abi üye ol. Yani Hı. çünkü oradan sana neler çıkabileceğini bilemiyorsun. Nerelere gelebileceğini göremiyorsun. Yani oturup bir topluluğun içinde bulunmak, o grup çalışmasını görmek, insanların hitap şekillerini dinlemek, birçok alandan dinlemek.
birçok alanda staj yapmak. Bunların hepsi çok değerli. Başvurduğun bir staj gelmedi mi? Bambaşka bir alana başvur. Ne istemediğini de gör. Ne istediğini görmektense. Yani kendime en büyük gurur duyduğum şey kendimle. Özel eğitimi deneyimledim. Ve özel eğitim çok istediğim bir alandı. Ama şu an o kadar istemiyorum mesela. Onu deneyimlemeseydim muhtemelen mezun olduğumda özel eğitimci olmak istiyorum diyecektim. Ama olamayacaktım yani. En büyük şeyim bu olur galiba. Yani Aslında vermem o gereken bahsettiğin öğüt. şey hani cesaret edip başaramamaktan korkmamak aslında ileride daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğin adımları atmamana da yarıyor. Çünkü sen Evet. bunu bir stajla, Hı hı. bir projeyle bir öngörüsünü yapıp bir ön tecrübesini edinip Evet. mezuniyete doğru bu yoldan devam ederim ya da etmem diyebiliyorsun. Evet. Ve bence de senin herhalde hayatındaki en önemli şeylerden biri de budur. Yani birçok şeyi deneyimleyip ona göre adımlar atmak. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sence bundan sonra seni neler bekliyor? Ay Can inan ki bilmiyorum biliyor musun? Yani hayat o kadar şaşırtıyor ki bir noktada hepimizi. Ya birçok şey deneyimlediyseniz eğer birçok şeye de hazırlıklı olun demek istiyorum. Çünkü bu sefer 10 şey deneyimlediysen 5'inden sana kapı açılabiliyor. Hele ki böyle iyi şekilde deneyimlediysen ve iyi şekilde ayrıldığınsa karşındakilerle her an sana bir telefon gelebiliyor. Sen her an birini arayabiliyorsun. O an sabah kalktığında abi ben gelişimci olacağım ya dediğin an olabiliyorsun belki de. Hmm. Yani tabi bu kadar kolay olmuyor o süreçler. İşte emek vermek gerekiyor ama küçük bir tohuma bakıyor. Bence beni güzel bir gelecek bekliyor. Şu açıdan söylüyorum ki psikolojiyle mesela sosyal medyayı birleştirebiliyorum. İşte psikolojiyle gelişim, gelişim psikoloji ve sosyal medyayı birleştirebiliyorum. Belki sosyal medyadan devam ederim. Belki yeniden işte bir terapist olma kararına varırım. Ama ben bugün düşündüğüm yarın düşünmeyen bir insan olabiliyorum bazen. Ama bence yapıyorsun. Yani önemli olan şu zaten. Yarın öbür gün belki ne olacak, ne bitecek bununla ilgili karar veremiyor olabilirsin ve yani çoğumuz böyleyiz bence. Hı hı. Ama önemli olan bu zamanı değerlendiriyorsun ya. Zamanı geldiğinde zaten o fırsatlara hazır olacaksın. Evet. Tecrübe olarak, kalifiye olarak, network Hı olarak. hı. O yüzden bence çok iyi gidiyorsun yani. Teşekkür ederim ve son bir şey daha söylemek istiyorum ki gittikçe bir şey deneyimledikçe, Hı hı. gördükçe, gezdikçe, sahaya indikçe şu duruş giderek şuna dönüşüyor. Hmm. Ve bu sadece duruşunuza değil, konuşmanıza, bakışlarınıza, bir eli sıkışa, her şeye yansıyor ve aynada gördüğünüz kişi giderek böyle güzelleşiyor, enerjisi değişiyor. Sen beni ilk tanıdığında bilmiyorum nasıl bir enerjin vardı, şu an ne kadar farklı. Ama içinizdeki şey hiçbir zaman değişmiyor. İçinizdeki o tutku, iyilik, o giderek büyüyor. Ve sizin ne kadar geliştiğinizi gördükçe aslında sizinle gurur duyuyor. Ee, En büyük tavsiyelerimden biri de bu sanırım ya. Bence İnsanın kendisiyle gurur duymak. çok güzel bir nokta koydun. Teşekkürler Ben teşekkür katıldığın ederim. için. Ağzına sağlık.